Antik Roma'da yollar, imparatorluğun genişlemesi ve yönetimi için temel bir unsurdu. Bu yollar yalnızca askeri amaçlarla değil, aynı zamanda ticaretin, haberleşmenin ve idari düzenin sağlanması için de önemliydi. Roma, yol yapım teknikleri dönemlerine göre farklılıklar gösterse de, belirli standartlara bağlı kalınarak uygulanırdı. Bu standartlar sayesinde yüzyıllar boyunca ayakta kalan yollar bugün bile birçok yerde görülebilmektedir. Yol yapımında öncelikle arazinin belirlenmesi gerekiyordu. Roma mühendisleri, yolun geçeceği güzergahı ölçmek için basit ama etkili aletler kullanırlardı. Bu ölçüm aletlerinden biri groma idi. Groma, dik açıları belirlemeye yarayan, ahşap bir çubuk üzerine yerleştirilmiş basit bir düzenekten oluşuyordu. Mühendisler gromayı kullanarak yolun düz bir hatta ilerlemesini sağlarlardı. Bu nedenle Roma yolları özellikle uzun mesafelerde dikkat çekici bir doğrulukla düz uzanır. Arazi ölçümünden sonra işaretleme aşamasına geçilirdi. Yolu inşa edecek işçiler, kazıklar ve taşlar kullanarak güzergahın sınırlarını belirlerdi. Daha sonra kazı işlemine başlanırdı. Bu kazı toprağın yapısına göre değişirdi. Sert zeminlerde derin kazı yapılmazken, yumuşak zeminlerde daha sağlam bir temel oluşturmak için derin kazılar yapılırdı. Bu temel, yolun uzun ömürlü olmasını sağlamak açısından büyük önem taşırdı. Roma yollarının temeli genellikle birkaç katmandan oluşurdu. İlk katman, kaba taşlardan meydana gelirdi. Bu taşlar, zemini sağlamlaştırmak için iri ve düzensiz biçimde serilirdi. Bu katmanın üstüne daha küçük taşlar ve çakıllar yerleştirilirdi. Bu tabaka, zeminin boşluklarını doldurmak için kullanılırdı. Üst tabakada ise daha ince taşlar, çakıllar ve kum kullanılırdı. En son aşamada ise düzgün kesilmiş taş plakalar yol yüzeyine yerleştirilirdi. Bu taş plakalar sayesinde yol hem dayanıklı hem de düz bir yüzeye sahip olurdu. Yol yüzeyinde kullanılan taş plakaların düzgünlüğü, yürüyen askerlerin veya arabaların rahat hareket etmesini sağlardı. Ayrıca bu plakalar, yağmur sularının yol üzerinde birikmesini önlemek için hafif eğimli olacak şekilde yerleştirilirdi. Yolun ortası biraz daha yüksek, kenarları ise daha alçak olurdu. Böylece yağmur suları yol kenarına doğru akardı. Yol kenarlarında hendekler bulunur ve bu hendekler fazla suyu tahliye ederdi. Bu teknik, yolların bozulmasını engelleyen önemli bir yöntemdi. Roma yollarında ayrıca mil taşları yer alırdı. Mil taşları yol boyunca düzenli aralıklarla dikilen taş sütunlardı. Her bir mil taşı Roma mili ölçüsüne göre yerleştirilirdi. Bir Roma mili yaklaşık 1500 metreye denk gelirdi. Mil taşlarının üzerinde genellikle imparatorun adı, yolun yapım tarihi ve hangi şehirden hangi şehre doğru gittiği yazardı. Bu sayede yolculuk yapan kişiler mesafeyi takip edebilir ve yönlerini belirleyebilirdi. Roma yollarının genişliği de standartlara bağlıydı. Ana yollar genellikle 6 ila 8 metre genişliğinde olurdu. Bu genişlik iki askeri arabanın yan yana geçmesine olanak tanırdı. Daha küçük yollar ise 3 ila 4 metre genişliğinde yapılırdı. Bu yollar genellikle köylere veya daha küçük yerleşimlere ulaşım için kullanılırdı. Yol yapımında kullanılan iş gücü farklı kesimlerden gelirdi. Askerler, köleler ve bazen yerel halk bu işlerde çalıştırılırdı. Askerlerin yol yapımına katılması, onların fiziksel güçlerini geliştirmeleri ve disiplin kazanmaları açısından da önemliydi. Ayrıca bu şekilde yollar, askeri amaçlara daha hızlı hizmet edebilecek şekilde tamamlanırdı. Roma yolları yalnızca düz arazilerde değil, dağlık bölgelerde de inşa edilirdi. Dağlık alanlarda yol yapımı daha zorlu olurdu. Bu tür bölgelerde yollar bazen tünellerden, bazen de taş köprülerden geçirilirdi. Roma mühendisliği bu tür zorlukları aşmak için farklı teknikler geliştirmişti. Örneğin dağ yamacına oyulmuş yollar ya da kemerli köprüler bu dönemin mühendislik başarıları arasında sayılabilir. Roma yolları ayrıca güvenlik amacıyla da önemliydi. Yol kenarlarında karakollar ve konaklama alanları bulunurdu. Bu sayede yolculuk yapan kişiler hem güvenlik içinde seyahat eder hem de belirli aralıklarla
dinlenme imkanı bulurdu. Bu konaklama alanlarına mansio denirdi. Mansiolar, yolcuların konaklaması, yemek yemesi ve hayvanlarını dinlendirmesi için tasarlanmıştı. Daha küçük dinlenme noktalarına ise mutationes denirdi. Burada yolcular atlarını değiştirebilir ve kısa süreli mola verebilirdi. Roma yollarının yapım süreci her şeyden önce doğru güzergahın belirlenmesiyle başlardı. Yolun hangi şehirleri, kasabaları ya da askeri üsleri birbirine bağlayacağı imparatorluğun ihtiyaçlarına göre belirlenirdi. Bazen amaç ordunun hızlı ilerleyebilmesi olurdu. Bazen de ticaret yollarını kolaylaştırmak hedeflenirdi. Bu nedenle arazi seçimi yalnızca coğrafi değil, aynı zamanda stratejik bir karardı. Roma mühendisleri arazinin yapısını inceleyerek en uygun hattı tespit ederlerdi. Bu inceleme sırasında toprağın sertliği, taşkınlara açık alanlar, bataklıklar ve dağlık bölgeler dikkate alınırdı. Yolun dayanıklılığı için mümkün olduğunca sağlam zeminler tercih edilirdi. Bataklık alanlardan kaçınılır fakat zorunlu kalındığında ahşap kütükler ya da taş dolgularla bu alanlar desteklenirdi. Dağlık bölgelerde ise yol bazen yamaç boyunca oyulur, bazen de köprülerle desteklenerek devam ettirilirdi. Roma mühendisleri güzergah belirleme sırasında doğruluğa büyük önem verirdi. Bir yolun olabildiğince düz olması hem inşaat sürecini kolaylaştırır hem de yolculuk yapanlar için zaman kazandırırdı. Bu amaçla kullanılan başlıca ölçüm aracı groma idi. Groma basit ama işlevsel bir aletti. Ortasında dikey bir direk bulunur, bu direğin üst kısmında ise birbirine dik açı yapan iki yatay çubuk yer alırdı. Çubukların uçlarından aşağıya ipler sarkardı. İplerin oluşturduğu doğrular sayesinde mühendisler arazide düz hatlar çizebilir ve dik açıları belirleyebilirdi. Böylece yolun düzgün ve standartlara uygun bir şekilde ilerlemesi sağlanırdı. Groma dışında başka ölçüm araçları da kullanılırdı. Örneğin dioptra adı verilen alet görüş hattını belirlemek için tercih edilirdi. Bu alet günümüzdeki teodolitlerin ilkel bir benzeriydi. Ayrıca basit ölçüm çubukları, ipler ve kazıklar da yol güzergahının işaretlenmesinde görev alırdı. Roma mühendisleri sahip oldukları sınırlı araçlarla oldukça hassas ölçümler yapabiliyorlardı. Arazi seçimi sırasında su kaynaklarının varlığı da önemliydi. Yolların kenarında genellikle suya erişim noktaları bulunması tercih edilirdi. Bu sayede yolculuk yapan askerler, tüccarlar ya da yolcular ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Ancak yolun doğrudan nehirler boyunca ilerlemesi istenmezdi. Çünkü nehir taşkınları yolu bozabilirdi. Bunun yerine nehirler üzerinde köprüler yapılır, yol bu köprülerden geçerek devam ederdi. Güzergah belirleme yalnızca teknik değil, aynı zamanda idari bir süreçti. İmparatorluk yetkilileri hangi yolun hangi eyaleti, hangi merkeze bağlayacağına karar verir, mühendisler de bu kararı uygulardı. Yol yapımında genellikle askeri ihtiyaçlar öncelikliydi. Örneğin, sınır bölgelerine giden yolların hızlı ve dayanıklı olması şarttı. Bununla birlikte büyük şehirleri bağlayan ticaret yolları da aynı derecede önem taşırdı. Roma mühendisleri yolun geçeceği hattı belirledikten sonra bu hattı arazide işaretlerdi. Kazıklar, taş parçaları ya da boyalı işaretler kullanılarak yolun geçeceği çizgi netleştirilirdi. İşçiler bu işaretleri takip ederek kazı ve temel hazırlıklarına başlardı. Bu işaretleme süreci yolun düzenli ve standartlara uygun şekilde ilerlemesini sağlardı. Bazen yol güzergahı mevcut yerleşimlerin içinden geçirilmezdi. Bunun nedeni hem yerleşimlerin düzenini bozmamak hem de yolun düzlüğünü korumaktı. Roma yolları genellikle şehirlerin dışından geçer. Ancak şehir merkezlerine giden tali yollarla bağlantı sağlanırdı. Bu sayede hem ana yolun kesintisizliği korunur hem de şehirlerin ulaşım ağına dahil edilmesi sağlanırdı. Roma yollarının güzergah seçiminde bir diğer önemli unsur da sınır taşlarıydı. Bu taşlar yolun geçtiği bölgelerde mülkiyet sınırlarını belirlemek için kullanılırdı. Böylece yol yapımında mülkiyet sorunları en aza indirilirdi. İmparatorluk gerektiğinde özel arazileri kamulaştırarak yol yapımına devam ederdi.
Bu durum, yolların stratejik öneminin bireylerin çıkarlarının üzerinde tutulduğunu gösterir. Sonuç olarak, Roma yollarının arazi seçimi ve güzergah belirleme aşaması hem teknik bilgi hem de stratejik düşünce gerektirirdi. Doğru güzergah seçilmeden yapılan bir yol uzun ömürlü olamazdı. Roma mühendisleri bu nedenle her detayı hesaba katar, ölçüm araçlarıyla arazinin en uygun hattını belirler ve standartlara uygun bir işaretleme sistemiyle inşaata başlardı. Bu sistemlilik, Roma yollarının bugün bile ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden biridir. Roma yollarının sağlamlığı ve yüzyıllar boyunca dayanabilmesi esasen kullanılan inşaat tekniklerine ve katmanlı yapıya dayanıyordu. Bu nedenle yol yapımında en önemli aşamalardan biri kazı işlemleri ve ardından gelen tabaka düzenlemeleriydi. Roma mühendisleri yolu sadece yüzeyden ibaret görmezdi. Yüzeyin altına yerleştirilen katmanlar yolun uzun ömürlü olmasını sağlayan esas unsurlardı. Bir yol inşa edilmeye başlanmadan önce güzergah üzerinde temel kazısı yapılırdı. Kazının derinliği arazinin durumuna göre değişirdi. Sert ve kaya ağırlıklı zeminlerde derin kazı gerekmezken, yumuşak ve gevşek zeminlerde kazı daha derin olurdu. Bu şekilde zeminin oturması ve yolun ağırlığa karşı dayanıklı olması sağlanırdı. Kazı işlemleri sırasında genişlik de dikkate alınırdı. Yolun kenarlarında hendekler için yer bırakılır, böylece suyun tahliyesi kolaylaştırılırdı. Kazı tamamlandıktan sonra yolun katmanları oluşturulmaya başlanırdı. Roma yollarının tipik olarak 4 ya da 5 katmandan oluştuğu bilinmektedir. En alttaki katman statümen olarak adlandırılırdı. Statümen iri ve düzensiz taşlardan meydana gelir ve zeminin sağlamlaştırılması için kullanılırdı. Bu katman genellikle 25 ila 30 santimetre kalınlığında olurdu. Taşlar sıkıştırılarak yerleştirilir, boşluk kalmaması için araları küçük taş parçalarıyla doldurulurdu. Statümen tabakasının üzerine ikinci katman yerleştirilirdi. Bu katmana rudus adı verilirdi. Rudus, kırık taş ve çakıl karışımından oluşurdu. Bu katmanın kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi bulurdu. Rudus tabakası, statümenin üstünde daha düz bir zemin oluşturur. Ayrıca üst katmanların dayanıklılığını artırırdı. Bu katman, yolun esnemesini ve yükü daha eşit dağıtmasını sağlardı. Üçüncü katman ise nükleus adıyla biliniyordu. Nükleus, ince çakıl, kum ve bazen de kireç karışımından meydana gelirdi. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki bu tabaka, yolun üst yüzeyine yakın olduğu için özellikle düzgün bir şekilde serilirdi. Nükleus, yol yüzeyine döşenecek taşların düzgün oturmasını sağlamak açısından kritik bir tabakaydı. Yolun en üst katmanı ise summum dorsum ya da pavimentum olarak adlandırılırdı. Bu katman, büyük ve düzgün kesilmiş taş plakalarla kaplanırdı. Bu plakalar bazen bazalt gibi dayanıklı taşlardan seçilirdi. Taşlar sıkı bir şekilde birbirine oturtulur, aralarında boşluk kalmaması için dikkatle yerleştirilirdi. Bu yüzeyin hem dayanıklı hem de düzgün olması yolculuğun konforu açısından önemliydi. Bazı bölgelerde bu katmanlar yerel malzemelere göre değişiklik gösterebilirdi. Örneğin taş bulunmayan bölgelerde yol yüzeyi sıkıştırılmış toprak ya da çakıl tabakasıyla kaplanırdı. Ancak imparatorluğun ana arterlerinde, özellikle askeri yolların yapımında her zaman taş döşeme tercih edilirdi. Etice Sesambirgi. Bu sayede bu yollar binlerce yıl boyunca bozulmadan kalabilmiştir. Katmanların yerleştirilmesi sırasında sıkıştırma işlemi büyük önem taşırdı. İşçiler her katmanı döşedikten sonra tokmaklarla sıkıştırır, böylece katmanların arasında boşluk kalmazdı. Sıkıştırma işlemi yolun ağırlığa dayanıklı olmasını sağlardı. Bu işlemin titizlikle yapılmaması yolun kısa sürede bozulmasına yol açabilirdi. Roma mühendisleri ayrıca yolların yüzeyinde eğim oluştururdu. Yolun ortası hafifçe yükseltilir, kenarlara doğru alçalırdı. Bu eğim
yağmur sularının yolun üzerinde birikmesini engellerdi. Su, yol kenarındaki hendeklere akardı. Bu sistem, yolların uzun ömürlü olmasında en önemli etkenlerden biriydi. Çünkü su, yolların en büyük düşmanı olarak görülürdü. Eğer su birikir ve tabakalara sızarsa, yol kısa sürede çökerdi. Yolun kenarlarına yapılan hendekler, suyun uzaklaştırılmasını sağlardı. Bu hendekler bazen taşlarla kaplanır, bazen de yalnızca toprak olarak bırakılırdı. Yüksek yağış alan bölgelerde hendeklerin derinliği artırılırdı. Hendeklerden çıkan toprak genellikle yolun kenarına yığılır, böylece doğal bir set oluşturulurdu. Roma yollarının tabakalı yapısı, dönemin diğer uygarlıklarının yollarından farklıydı. Çoğu uygarlık yalnızca toprak yollar kullanırken, Roma mühendisleri sağlam temeller üzerine inşa ettikleri taş kaplamalarla yüzyıllar sürecek bir altyapı oluşturmuşlardı. Bu katmanlı sistem, modern yol yapımında da benzer şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Sonuç olarak Roma yollarının temel kazısı, tabaka düzenlemesi ve malzeme seçimi, yolların dayanıklılığını belirleyen en kritik aşamaydı. Her bir katman ayrı bir işlev üstlenir. Birlikte uzun ömürlü bir yol meydana getirirdi. Bu sistemlilik ve titizlik, Roma yollarının çağlar boyunca ayakta kalmasının temel nedeni olmuştur. Roma yollarının en dikkat çekici kısmı, yüzeyde görülen taş kaplamalardı. Ancak bu taşlar yalnızca estetik amaçlı değildi. Yolun üst yüzeyi, dayanıklılık, düzgünlük ve suyun uzaklaştırılması gibi işlevsel amaçlarla, titizlikle tasarlanmıştı. Roma mühendisleri, yolun yüzeyine döşedikleri taş plakalar sayesinde hem askeri birliklerin hem de sivil yolcuların uzun mesafeleri konforlu bir şekilde kat etmesini sağlamışlardı. Yol yüzeyinde kullanılan taş plakalar genellikle bazalt gibi sert ve dayanıklı taşlardan kesilirdi. Bazı bölgelerde granit, kalker ya da yerel taş türleri de kullanılırdı. Taşların seçimi, bulunduğu bölgenin doğal kaynaklarına bağlıydı. Ancak hangi taş türü kullanılırsa kullanılsın, plakaların düzgün kesilmiş olmasına özen gösterilirdi. Bu düzgünlük plakaların birbirine sıkıca oturmasını sağlardı. Taş plakalar yolun yüzeyine yerleştirilirken aralarında boşluk bırakılmamaya çalışılırdı. Boşluk kalmaması hem yolun sağlamlığını artırır hem de suyun sızmasını engellerdi. Plakaların altına nukleus tabakası serilmiş olduğundan plakalar bu tabakanın üzerine sıkıca oturtulurdu. Bu şekilde taşların kayması ya da zamanla yerinden oynaması önlenirdi. Roma yollarının yüzeyi genellikle tamamen düz değildi. Yüzeyde çok hafif bir eğim bulunurdu. Yolun ortası, kenarlarına göre biraz daha yüksek yapılırdı. Bu eğim genellikle birkaç dereceyi geçmezdi. Ancak yağmur sularının yol üzerinde birikmesini engellemek için yeterliydi. Sular, eğim sayesinde yol kenarlarına doğru akardı. Yol kenarlarında yer alan hendekler suyun uzaklaştırılmasını sağlardı. Hendekler yol boyunca uzanır, yağmur sularını toplar ve belirli noktalardan araziye yönlendirirdi. Bazı bölgelerde bu hendekler taşlarla kaplanır, daha kalıcı bir yapı oluşturulurdu. Yağışın fazla olduğu bölgelerde hendeklerin derinliği artırılır. Böylece suyun yolun alt tabakalarına zarar vermesi önlenirdi. Roma yollarında ayrıca geçişleri kolaylaştırmak için yol kenarlarında kaldırımlar bulunurdu. Bu kaldırımlar genellikle taş bloklardan yapılırdı ve yaya yolcular için güvenli bir yürüyüş alanı sağlardı. Kaldırımlar aynı zamanda yolun kenarındaki hendeklerle yol yüzeyi arasında bir sınır oluştururdu. Böylece hem yayaların hem de arabaların düzenli bir şekilde ilerlemesi mümkün olurdu. Yol yüzeyinde kullanılan taş plakalar farklı büyüklüklerde olabilirdi. Bazı plakalar dikdörtgen, bazıları ise çokgen şeklinde kesilirdi. Bu farklılık taşların bulunduğu bölgeye ve çıkarıldığı ocağa bağlıydı. Ancak mühendisler hangi şekil olursa olsun plakaların birbirine uyumlu olmasına dikkat ederdi. Aralarında büyük boşluklar bulunmazdı. Taş plakaların yerleştirilmesinden sonra aralarındaki küçük boşluklar ince çakıl ya da kumla doldurulurdu. Bu taşların daha da sabitlenmesini sağlardı. Ayrıca
Ayrıca yolun yüzeyi bu sayede daha düzgün bir hal alırdı. Zamanla yolun üzerinde geçen arabaların tekerlekleri taşları aşındırsa bile temel sağlam olduğu için yol kolayca bozulmazdı. Roma mühendisleri yolların yalnızca kısa süreli değil, uzun vadeli kullanımını da düşünmüşlerdi. Su tahliyesi bu nedenle büyük bir öneme sahipti. Eğer yol yüzeyinde su birikir ve alt tabakalara sızarsa yol kısa sürede çökerdi. Bu yüzden yolun ortasındaki yükselti, kenarlardaki hendekler ve bazen eklenen küçük su kanalları sistemli bir şekilde çalışırdı. Bazı bölgelerde yolların altına drenaj sistemleri yapılırdı. Özellikle yağışın çok olduğu alanlarda yolun altına küçük taş kanallar açılır, bu kanallar suyun toprağın içine süzülmesini kolaylaştırırdı. Böylece yolun alt tabakaları zarar görmezdi. Bu yöntem Roma mühendisliğinin ileri düşünme tarzını gösterir. Yol yüzeyinin bir diğer işlevi de trafik düzenini sağlamaktı. Roma yolları genellikle iki yönlü olarak kullanılırdı. Taş plakaların düzenlenişi bazen ortadan geçen çizgilerle ya da kaldırımlarla desteklenir, böylece arabaların karşılıklı geçişi kolaylaştırılırdı. Yolların genişliği de bu düzeni destekleyecek şekilde ayarlanmıştı. Sonuç olarak Roma yollarının yüzeyi yalnızca yürünecek ya da geçilecek bir alan değil, aynı zamanda mühendislik hesaplarının dikkatle uygulandığı bir sistemdi. Taş plakaların seçimi, yerleştirilmesi, eğim verilmesi, suyun tahliyesi ve kenar düzenlemeleri, yolların uzun ömürlü olmasını sağlayan en önemli unsurlar arasındaydı. Bu titizlik, Roma yollarını çağının çok ötesinde bir mühendislik harikası haline getirmiştir. Roma yollarının en belirgin unsurlarından biri, yol kenarlarına düzenli aralıklarla yerleştirilen mil taşlarıydı. Bu taşlar, yalnızca yolculuk yapanlara mesafe bilgisi vermekle kalmaz. Aynı zamanda imparatorluğun düzenini ve standartlarını da gösterirdi. Roma mühendisleri, yolların yalnızca inşa edilmesiyle yetinmez, aynı zamanda bu yolların kullanılmasını kolaylaştıracak işaretleme sistemleri de geliştirirdi. Mil taşları da bu sistemin ayrılmaz bir parçasıydı. Mil taşları genellikle silindirik ya da dikdörtgen biçiminde büyük taş bloklardan yapılırdı. Ortalama yüksekliği 2 metreyi bulabilirdi. Taşların üzerine yazılar işlenirdi. Bu yazılar arasında yolun hangi şehirler arasında uzandığı, kaçıncı mil noktasında bulunulduğu, yolun yapımından sorumlu imparator ya da yetkilinin adı gibi bilgiler yer alırdı. Bu yazılar yolun resmi kimliğini gösterirdi. Roma'da kullanılan mesafe ölçü birimi mil idi. Bir Roma mili 1000 adım uzunluğuna denk gelirdi. Buradaki adım bir askerin sağ ayağını yere basmasından sonra sol ayağını yere basmasına kadar geçen mesafeydi. Bu ölçüm yöntemi askeri düzenin günlük yaşamdaki yansımasıydı. Bir Roma mili yaklaşık 1480 metreye karşılık gelmekteydi. Yollar boyunca dikilen mil taşları işte bu mesafeye göre düzenlenirdi. Her bir mil taşının arasındaki mesafe sabit tutulur. Böylece yolculuk yapanlar mesafeyi kolaylıkla hesaplayabilirdi. Mil taşlarının yerleştirilmesi yalnızca pratik amaçlarla yapılmazdı. Aynı zamanda imparatorun gücünün bir simgesi olarak da görülürdü. Bir yol boyunca ilerleyen kişi her mil taşında imparatorun adını görür ve yolun onun döneminde yapıldığını ya da onarıldığını hatırlardı. Bu, imparatorluğun merkezi otoritesini vurgulayan bir yöntemdi. Yol genişlikleri de Roma mühendisliğinin standartlaştırılmış özelliklerinden biriydi. Ana yollar, yani viae publicae, genellikle 6 ila 8 metre genişliğinde olurdu. Bu genişlik iki arabayı yan yana geçirecek kadar yeterliydi. Daha küçük yollar, yani viae vicinales, 3 ila 4 metre genişliğinde yapılırdı. Bu yollar, köyler ve küçük yerleşim yerlerini ana yollara bağlardı. En küçük yollar ise viae privatae olarak bilinir ve özel mülklere ulaşım sağlardı. Bunların genişliği 2 metre civarında olabilirdi. Yol genişlikleri belirlenirken arazinin yapısı ve yolun amacı dikkate alınırdı. Örneğin askeri hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde yollar daha geniş yapılırdı. Ticaretin ön planda olduğu bölgelerde ise yük arabalarının rahatça geçebilmesi için genişlik artırılırdı.
Daha az kullanılan kırsal yolların genişliği ise daha dar tutulurdu. Roma yollarının genişliği yalnızca geçişi kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda düzeni sağlamak için de önemliydi. Arabaların karşılıklı geçişi, askeri birliklerin düzenli yürüyüşü ve yayaların güvenli hareketi, genişlik standartları sayesinde mümkün olurdu. Ayrıca yolların kenarlarında yer alan kaldırımlar, yayalar için güvenli alanlar oluştururdu. Mil taşları ile yol genişlikleri arasında doğrudan bir bağlantı vardı. Mil taşları, yolculuk yapanların mesafeyi hesaplamasına yardımcı olurken, genişlik de yolculuğun rahatlığını belirlerdi. Birlikte düşünüldüğünde bu iki unsur Roma yollarının hem işlevselliğini hem de sistemliliğini yansıtırdı. Mil taşlarının konumu da dikkatle seçilirdi. Taşlar genellikle yolun kenarında kolayca görülebilecek bir noktada yer alırdı. Yolcular, arabalar ya da askerler geçerken bu taşları rahatlıkla görebilirdi. Taşların üzerine yazılan yazılar genellikle Latince olurdu. Bu yazılar yalnızca mesafe bilgisi vermekle kalmaz, aynı zamanda imparatorun adıyla yola resmiyet kazandırırdı. Sonuç olarak Roma yollarında mil taşları ve yol genişlikleri yolculuğun düzenli ve sistemli bir şekilde yapılmasını sağlayan unsurlardı. Mil taşları yolculuk edenlere yön ve mesafe bilgisi verirken, genişlik standartları da yolculuğun güvenli ve konforlu olmasını temin ederdi. Bu özellikler Roma yollarını çağının en gelişmiş ulaşım ağı haline getirmiştir. Roma yollarının inşası yalnızca mühendislerin planlarıyla değil, aynı zamanda geniş bir iş gücü sayesinde mümkün oluyordu. Yol yapımı büyük emek isteyen, uzun süren ve farklı aşamalarda farklı beceriler gerektiren bir süreçti. Bu nedenle Roma İmparatorluğu yolların inşasında çeşitli gruplardan yararlanıyordu. Bu gruplar arasında askerler, köleler, mahkumlar ve bazen yerel halk bulunmaktaydı. Öncelikli iş gücü kaynağı genellikle Roma lejyonları olurdu. Askerler yalnızca savaşta değil, aynı zamanda inşaat işlerinde de kullanılırdı. Yol yapımı askerlere disiplin kazandıran, fiziksel güçlerini artıran ve birlik içindeki düzeni pekiştiren bir faaliyet olarak görülürdü. Bir askerin yol yapımında çalışması, onun savaş dışındaki zamanını verimli kullanmasını sağlardı. Askerler özellikle yolun temel kazısı, taşların taşınması ve ağır işlerde görev alırlardı. Askerlerin yol yapımına katılması stratejik bir avantaj da sağlıyordu. Yeni fethedilen bölgelerde yol inşaatı yapılırken aynı zamanda o bölgede askeri varlık da güçlenirdi. Askerler hem yol yapar hem de güvenliği sağlarlardı. Böylece yolun inşası sırasında herhangi bir saldırı olasılığına karşı hazırlıklı olunurdu. Yol yapımında kullanılan bir diğer önemli iş gücü kaynağı köleler idi. Roma toplumunda kölelik yaygındı ve köleler birçok ağır işte kullanılırdı. Yol yapımı da bu işlerden biriydi. Köleler özellikle taş kırma, malzeme taşıma ve temel hazırlama gibi zorlu işlerde çalıştırılırdı. Köle emeği, yol yapımında maliyetin düşük tutulmasını sağlıyordu. Kölelerin yanı sıra mahkumlar da yol yapımında kullanılırdı. Cezalarının bir parçası olarak ağır işlerde çalıştırılan mahkumlar, devletin iş gücü ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynardı. Bu şekilde hem cezalandırma sağlanır hem de kamu yararına iş gücü elde edilmiş olurdu. Bazen yol yapımında yerel halk da görev alırdı. Özellikle eyaletlerdeki yolların yapımında yerel halktan iş gücü sağlanması yaygındı. Bu durum bazen gönüllülükle olur, bazen de zorunlu olarak uygulanırdı. Yerel halk, kendi bölgelerinde yapılan yolların avantajını da görürdü. Çünkü yollar, ticaretin gelişmesini, mal ve ürünlerin daha hızlı taşınmasını ve şehirler arası bağlantının kolaylaşmasını sağlardı. İş gücünün farklı gruplardan oluşması, yol yapım sürecinin organize edilmesini gerekli kılardı. Roma mühendisleri, işçilerin görevlerini düzenler ve her grubun hangi aşamada çalışacağını belirlerdi. Askerler genellikle ağır işleri üstlenirken, köleler ve mahkumlar daha çok
taşıma ve kazı işlerinde kullanılırdı. Yerel halk ise çoğu zaman malzeme sağlamak ya da basit işlerde yardımcı olmakla yükümlüydü. Yol yapımında görev alan işçilerin çalışmaları sıkı denetim altındaydı. Mühendisler ve gözetmenler, işçilerin görevlerini doğru yapıp yapmadığını kontrol ederdi. Bu denetim yolların standartlara uygun olmasını sağlardı. Disiplinli ve sistemli bir çalışma olmadan yolların dayanıklı olması mümkün değildi. Yol yapımında iş gücünün dağılımı, yolun uzunluğuna ve önemine göre değişirdi. Kısa mesafeli ve tali yollar daha az işçiyle yapılabilirdi. Ancak ana yollar, özellikle de imparatorluğun askeri ve ticari açıdan önemli arterleri, çok sayıda işçinin katılımıyla inşa edilirdi. Bu tür projelerde binlerce işçinin aynı anda çalıştığı bilinir. Sonuç olarak Roma yollarının yapımı farklı toplumsal grupların emeğiyle gerçekleşirdi. Askerler, köleler, mahkumlar ve yerel halk birlikte çalışarak yolların ortaya çıkmasını sağlarlardı. Bu çeşitlilik, yolların yalnızca teknik bir proje olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir işbirliği ürünü olduğunu gösterir. Roma yolları bu iş gücü, düzeni sayesinde hem hızlı hem de dayanıklı bir şekilde inşa edilebilmişti. Roma yollarının yapımı her zaman düz ve kolay arazilerde gerçekleşmezdi. İmparatorluğun sınırları genişledikçe, yolların geçtiği bölgeler arasında dağlık alanlar, derin vadiler, geniş nehirler ve kayalık bölgeler bulunmaktaydı. Roma mühendisleri, yolların kesintisiz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için bu zorlu arazilerde çeşitli teknikler geliştirmişti. Bu teknikler, Roma mühendisliğinin ileri düzeydeki becerisini yansıtır. İlk olarak dağlık bölgeler ele alınmalıdır. Dağlık alanlarda yol yapımı düz ovalara göre çok daha zahmetliydi. Mühendisler önce en uygun güzergahı belirlemek için keşifler yapardı. Dağ geçitleri, vadi tabanları ve doğal eğimler göz önünde bulundurulurdu. Amaç, yolu mümkün olduğunca kısa ve ulaşılabilir kılmaktı. Ancak her zaman en kolay yol tercih edilemezdi. Askeri strateji ve güvenlik de göz önünde bulundurulurdu. Dağlarda yol açmak için kazı yöntemine başvurulurdu. Kayalık bölgeler, çekiç ve keski gibi aletlerle oyulur, genişletilirdi. Bazen dağ yamaçlarında teraslama yapılır, yolun geçeceği alan düzleştirilirdi. Bu şişeleri işlemler büyük iş gücü gerektirirdi. Köleler, mahkumlar ve askerler birlikte çalışarak kayaları parçalar, yolu açarlardı. Dağlık bölgelerde yolların dayanıklılığını artırmak için istinat duvarları yapılırdı. Bu duvarlar yolun kenarındaki toprağın kaymasını önlerdi. Taş bloklardan yapılan bu duvarlar yolun sağlam kalmasını sağlardı. Özellikle yağışın fazla olduğu bölgelerde bu tür duvarlar yolun uzun ömürlü olmasına yardımcı olurdu. Zor arazilerin bir diğer engeli nehirler idi. Nehirlerin karşısına köprüler yapılırdı. Roma köprüleri dayanıklılığıyla ünlüdür. Köprüler genellikle taş kemerlerle inşa edilirdi. Taş kemer sistemi ağırlığı eşit şekilde dağıtarak köprünün uzun süre ayakta kalmasını sağlardı. Roma köprüleri yalnızca yolların bir parçası değil, aynı zamanda mühendislik başarılarının bir simgesiydi. Köprü yapımında önce nehir yatağına kazıklar çakılırdı. Bu kazıkların üzerine taş temeller oturtulurdu. Daha sonra kemerler inşa edilirdi. Kemerlerin ortasında en geniş açıklık bırakılır, böylece suyun akışı engellenmezdi. Küçük kemerler ise yan taraflarda yapılırdı. Böylece taşkın zamanlarında su rahatça akabilirdi. Roma köprüleri yalnızca nehir geçişi için değil, bataklık bölgelerde de kullanılırdı. Bataklık alanlarda ahşap köprüler veya yükseltilmiş yol tabanları yapılırdı. Bu tür yapılar zeminin yumuşak olmasına rağmen yolun kullanılabilir olmasını sağlardı. Bazı bölgelerde yolların dağların içinden geçmesi gerekirdi. Bu durumda tünel yapımı gündeme gelirdi. Roma mühendisleri tünel açma konusunda da çeşitli yöntemler geliştirmişti. Tüneller kayaların oyulmasıyla açılırdı. Bu işlem uzun zaman alır, büyük iş gücü gerektirirdi.
Ancak tüneller, yolların dağlık alanlarda daha kısa mesafede ilerlemesini sağlardı. Tünel kazımında işçiler genellikle iki uçtan aynı anda çalışır, ortada birleşirlerdi. Bu yöntem zaman kazanmak için tercih edilirdi. Tünellerin içi düzgün hale getirilir, bazen taşla kaplanırdı. Böylece hem dayanıklılık artırılır hem de su sızmasının önüne geçilirdi. Zor arazilerde yapılan yolların bir diğer özelliği de su tahliyesi sistemlerinin geliştirilmiş olmasıdır. Dağlık bölgelerde yağmur suyu daha hızlı aktığı için yolların kenarında derin hendekler açılır. Bazen taş kanallar eklenirdi. Köprülerde de suyun akışına uygun düzenlemeler yapılırdı. Bu önlemler yolların kısa sürede bozulmasını engellerdi. Roma mühendisleri her arazi için en uygun çözümü bulmaya çalışırdı. Dağlarda teraslama, nehirlerde köprü, bataklıklarda yükseltilmiş taban, kayalıklarda tünel gibi yöntemler yolların sürekliliğini sağlardı. Bu çeşitlilik, Roma yollarının imparatorluğun dört bir yanına ulaşabilmesini mümkün kılmıştır. Sonuç olarak zor arazilerde yol yapımı, Roma mühendisliğinin en çok beceri gerektiren alanlarından biriydi. Dağlar, köprüler ve tüneller sayesinde yollar kesintisiz ilerler, imparatorluğun farklı bölgeleri birbiriyle bağlanırdı. Bu sistem, Roma'nın güçlü bir ulaşım ağı kurmasında önemli bir rol oynamıştır. Roma yolları inşa edildikten sonra kendi haline bırakılmazdı. İmparatorluk yönetimi, yolların sürekli kullanılabilir durumda kalması için düzenli bakım ve onarım sistemleri geliştirmişti. Çünkü yol ağı yalnızca bir inşaat projesi değil, aynı zamanda askeri hareketlilik, ticaret ve iletişim için vazgeçilmez bir altyapıydı. Eğer yollar bozulursa imparatorluğun bütün işleyişi aksayabilirdi. Bakım faaliyetleri genellikle yerel idarelerin ve eyalet yöneticilerinin sorumluluğundaydı. Roma'da yollar devletin malı kabul edilirdi. Ancak eyaletlerdeki valiler ve yerel yönetimler bu yolların bakımını üstlenmek zorundaydı. Bu görev bazen vergilerle finanse edilir, bazen de halktan iş gücü sağlanarak gerçekleştirilirdi. Bakımın ilk aşaması düzenli denetim idi. Görevliler, yolları belirli aralıklarla kontrol eder, bozulma belirtilerini tespit ederdi. Çatlaklar, taşların yerinden oynaması, hendeklerin tıkanması ya da köprülerde oluşan hasarlar rapor edilirdi. Bu raporlar doğrultusunda onarım çalışmaları başlatılırdı. Yol bakımında en sık karşılaşılan sorunlardan biri, arabaların tekerlekleri, hayvanların ayakları ve sürekli kullanım sonucunda taşlar zamanla aşınırdı. Eğer plakalar kırılır ya da yerinden çıkarsa yol yüzeyi düzensizleşirdi. Bu durumda plakalar yeniden düzeltilir, kırık olanlar yenileriyle değiştirilirdi. Bir diğer önemli sorun su drenaj sistemlerinin tıkanmasıydı. Yağmur suları hendeklerde ve kanallarda birikirse yolun alt tabakaları zarar görürdü. Bu yüzden hendekler düzenli olarak temizlenirdi. Taş ve çamur birikintileri kaldırılır, kanallar açılırdı. Böylece suyun serbestçe akması sağlanırdı. Dağlık bölgelerde bakım daha zor olurdu. Heyelan, toprak kayması ya da kaya düşmesi gibi olaylar yolları tahrip edebilirdi. Bu durumda istinat duvarları güçlendirilir, düşen kayalar temizlenirdi. Bazen yolların güzergahı değiştirilmek zorunda kalınırdı. Köprülerin bakımı da ayrı bir önem taşırdı. Taş, kemerler dayanıklı olsa da zamanla suyun aşındırıcı etkisi nedeniyle temeller zarar görebilirdi. Bu durumda kemerler onarılır, eksik taşlar tamamlanırdı. Köprülerin güvenliği, yol ağının sürekliliği açısından hayatiydi. Roma'da yol bakımının finansmanı için çeşitli yöntemler kullanılırdı. Bazı bölgelerde özel vergiler toplanırdı. Bu vergiler yol onarımına ayrılırdı. Bazen de zengin vatandaşlar ya da yerel yöneticiler yolların bakımını üstlenerek itibar kazanırlardı. Bu tür katkılar toplum içinde bir prestij göstergesi sayılırdı. Roma hukukunda yolların korunmasına dair özel kurallar bulunmaktaydı. Yolların üzerine inşaat yapılması, tarla sınırlarının yola taşması ya da hendeklerin kapatılması yasaklanmıştı. Bu kurallara uymayanlar cezalandırılırdı. Bu sayede yolların düzeni bozulmadan korunurdu.
Yol bakımında kullanılan iş gücü de çeşitlilik gösterirdi. Askerler, köleler, mahkumlar ve yerel halk yol onarımlarında görev alabilirdi. Özellikle büyük onarımlar gerektiğinde geniş iş gücü seferber edilirdi. Daha küçük bakım işleri ise genellikle yerel halkın sorumluluğundaydı. Yolların bakımının düzenli yapılması, Roma İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında iletişimi ve hareketliliği sürekli kılmıştır. Eğer yollar bakımsız kalsaydı, ticaret yavaşlar, orduların hareket kabiliyeti azalır, haberleşme zorlaşırdı. Bu nedenle Roma yönetimi yol bakımını imparatorluğun devamlılığı için bir zorunluluk olarak görmüştür. Sonuç olarak Roma yolları yalnızca inşa edildikleri için değil, aynı zamanda sürekli bakıldıkları için uzun ömürlü olabilmiştir. Düzenli denetim, taşların onarımı, hendeklerin temizliği ve köprülerin güçlendirilmesi bu yolların yüzyıllar boyunca kullanılmasını sağlamıştır. Bu disiplinli yaklaşım Roma mühendisliğinin başarısının en önemli nedenlerinden biridir. Roma yolları yalnızca mühendislik harikası olmakla kalmamış, aynı zamanda imparatorluğun askeri ve ticari işleyişinde merkezi bir rol oynamıştır. Roma İmparatorluğu'nun geniş coğrafyasında iletişim, lojistik ve mal taşımacılığı yollar sayesinde mümkün olmuştur. Bu nedenle yolların kullanımı, imparatorluğun yönetim biçimi ve ekonomik düzeni ile doğrudan bağlantılıydı. Öncelikle askeri kullanım ele alınmalıdır. Roma ordusu yollar sayesinde imparatorluğun uzak bölgelerine hızla ulaşabilirdi. Lejyonlar bir şehirden diğerine birkaç gün içinde hareket edebilir, bu da düşman bölgelerine karşı stratejik avantaj sağlardı. Yollar, askeri birliklerin düzenli yürüyüş yapmasına uygun olarak geniş ve düz inşa edilmişti. Taş plakalar ve katmanlı yapı, ağır arabaların ve askerlerin geçişine dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Yolların askeri kullanımında karargahlar ve konaklama noktaları önemli bir rol oynardı. Yol boyunca belirli aralıklarla askeri konaklama alanları bulunurdu. Bu alanlara mansio denirdi. Mansiyolar, askerlerin dinlenmesi, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılaması için tasarlanmıştı. Daha küçük dinlenme noktalarına ise mutationes adı verilirdi. Bu noktalar at değişimi yapmak veya kısa süreli dinlenmek için kullanılırdı. Böylece yolculuk sırasında askerler sürekli hareket edebilir ve hız kaybetmeden ilerleyebilirdi. Roma yollarının askeri önemi yalnızca askerlerin hızlı hareket etmesiyle sınırlı değildi. Aynı zamanda lojistik desteğin sağlanması açısından da kritik bir işlevi vardı. Silah, mühimmat ve yiyecek gibi malzemeler yollar aracılığıyla farklı bölgelerdeki birliklere ulaştırılırdı. Bu, Roma ordusunun geniş alanlara yayılan operasyonlarını mümkün kılmıştır. Yol ağı, ticari kullanım açısından da oldukça önemliydi. Roma yolları, şehirler ve kasabalar arasındaki ticaretin hızlanmasını sağladı. Tüccarlar, ürünlerini taşımak için bu yolları kullanır, mal ve hizmetlerin imparatorluk sınırları içinde daha hızlı hareket etmesini mümkün kılardı. Yollar, tarım ürünlerinin, madenlerin ve el sanatlarının taşınmasını kolaylaştırdı. Bu sayede ekonomik faaliyetler büyüdü ve farklı bölgeler arasında ticaret ağı güçlendi. Yolculuk yapan tüccarlar, yol boyunca bulunan konaklama ve dinlenme noktalarından yararlanabiliyordu. Bu noktalar yalnızca askerler için değil, aynı zamanda ticaret yapan kişiler için de hizmet sunuyordu. Yolculuk sırasında hayvanların dinlendirilmesi, yüklerin kontrol edilmesi ve kısa süreli bakım işlemleri yol boyunca bu tesislerde yapılırdı. Roma yolları, ticari ve askeri kullanımı birleştiren bir sistem oluşturuyordu. Ana yollar hem askerlerin hem de tüccarların rahatça kullanabileceği şekilde inşa edilmişti. Yol genişliği, taş plakaların düzenlenişi ve su tahliye sistemleri bu çift yönlü kullanım için optimize edilmişti. Böylece yollar farklı amaçlar için aynı anda hizmet verebiliyordu. Yolların askeri ve ticari işlevi, imparatorluğun bir bütün olarak hareket etmesini sağladı. Askerler güvenle hareket ederken ticaret aksamadan devam etti. Yollar,
uzak eyaletlerde bile Roma kültürünün ve yönetim sisteminin etkili olmasını mümkün kıldı. Yol ağı sayesinde imparatorluk, ekonomik ve askeri olarak merkezi bir kontrol mekanizmasına sahip olmuştur. Mil taşları ve yol genişlikleri bu kullanımın düzenli olmasını destekleyen diğer unsurlardı. Mil taşları yolculuk edenlere mesafe ve yön bilgisi verirken, yol genişliği arabaların, askerlerin ve yaya gruplarının güvenli bir şekilde ilerlemesini sağladı. Bu standartlar Roma yollarının sadece yapısal değil, aynı zamanda işlevsel olarak da başarılı olmasına katkıda bulundu. Sonuç olarak Roma yolları, imparatorluğun askeri ve ticari gücünü birleştiren temel altyapı unsurlarıydı. Askerlerin hızlı ve düzenli hareketi, tüccarların mal taşımacılığı ve yol boyunca sunulan hizmetler, yolların önemini artırmıştı. Bu sayede Roma İmparatorluğu, geniş coğrafyasını kontrol edebilir ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir sistem kurabilmiştir. Roma yolları, Antik Roma'nın en önemli mühendislik ve ulaşım başarılarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu yolların inşası yalnızca taş döşemek ya da araziyi düzlemekten ibaret değildi. Aynı zamanda imparatorluğun yönetim anlayışı, askeri düzeni, ticari faaliyetleri ve toplumsal organizasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Roma yolları, uzun ömürlü ve dayanıklı yapıları sayesinde günümüze kadar ulaşmış, modern mühendislik ve yol yapımında temel örnek olarak kabul edilmiştir. Günümüzde Roma yollarının bazı kısımları hala görülebilmektedir. İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de ve diğer eski Roma bölgelerinde taş döşemeli yolların kalıntıları bulunur. Bu kalıntılar Roma mühendisliğinin nedenli ileri düzeyde olduğunu gösterir. Taş plakaların hala ayakta durması, tabaka sistemi, eğim ve drenaj gibi yöntemlerin ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Roma yollarının günümüze ulaşan izleri yalnızca fiziksel yapıdan ibaret değildir. Aynı zamanda yolların geçtiği güzergahlar, modern yol ve şehir planlamasına da temel oluşturmuştur. Birçok modern şehir, Roma yollarının geçtiği hatlar üzerinde kurulmuştur. Bu durum, yolların stratejik ve ekonomik öneminin uzun süreli etkilerini göstermektedir. Roma yolları, mühendislik açısından birçok açıdan modern altyapı ile karşılaştırılabilir özellikler taşır. Katmanlı yapı, taş plakalar, drenaj sistemleri ve istinat duvarları. Çağdaş yol yapımında kullanılan yöntemlerin temel prensiplerini yansıtır. Bu yolların uzun ömürlü olması sadece malzeme kalitesi değil, aynı zamanda uygulanan sistematik işçilik ve sürekli bakım sayesinde mümkün olmuştur. Roma yolları aynı zamanda tarihsel ve kültürel bir miras olarak değerlidir. Bu yollar, imparatorluğun farklı bölgelerini birleştiren, kültürel etkileşimi ve ticareti kolaylaştıran bir iletişim ağı olmuştur. Mil taşları, yol kenarındaki işaretlemeler ve yolun standart genişliği, Roma'nın merkezi otoritesini ve disiplinini yansıtmaktadır. Roma yollarının günümüze kalan izleri, mühendislik bilgisi kadar toplumun organizasyonunu ve iş gücünü de gözler önüne serer. Askerlerin, kölelerin, mahkumların ve yerel halkın ortak emeği ile inşa edilen yollar, toplumsal işbirliği ve sistematik planlamanın somut örnekleridir. Bu yollar sayesinde imparatorluk, geniş coğrafyasını bir arada tutabilmiş ve yönetimsel sürekliliği sağlayabilmiştir. Modern araştırmalar, Roma yollarının bazı özelliklerinin günümüz yol mühendisliğinde hala geçerli olduğunu göstermektedir. Özellikle drenaj sistemleri, katmanlı yapı ve istinat duvarları uzun ömürlü yollar oluşturmak için kullanılan temel tekniklerdir. Bu durum, Roma mühendisliğinin yalnızca kendi döneminde değil, sonraki yüzyıllarda da etkili olduğunu kanıtlamaktadır. Sonuç olarak Roma yolları yalnızca taş ve zeminden ibaret bir altyapı değildir. Bu yollar, imparatorluğun askeri gücü, ticari kapasitesi, mühendislik başarısı ve toplumsal organizasyonunun bir simgesidir. Günümüze kalan izleri, Roma'nın uzun süreli etkisini, mühendislik bilgisini ve altyapı planlamasındaki başarısını göstermektedir. Roma yolları, yüzyıllar boyunca taşınan insanlar, mallar ve kültürel etkileşimlerle imparatorluğun devamlılığını ve gücünü mümkün kılmıştır.
Roma yollarının kalıcılığı, disiplinli işçilik, düzenli bakım, mühendislik standartları ve stratejik planlamanın bir sonucudur. Bu yollar tarih boyunca birçok uygarlığa ilham vermiş, modern ulaşım sistemlerinin temel prensiplerini şekillendirmiştir. Bugün hala ayakta duran taş plakalar ve kalıntılar Roma mühendisliğinin sessiz ve etkileyici tanıkları olarak durmaktadır. Bu uzun ve detaylı anlatım, Roma yollarının inşasından günümüze kalan izlerine kadar bütün süreçleri kapsamakta ve yolların yalnızca fiziksel değil, toplumsal, ekonomik ve askeri açıdan da önemini gözler önüne sermektedir. Roma yolları, antik dönemin mühendislik dehasının, disiplinli iş gücünün ve stratejik planlamanın kalıcı bir göstergesidir.